Balkan videomuz. Hayır abi. Ne? Öyle olmayacak, öyle olmayacak. olmuyor mu? Balkan videomuz başlıyor. Her detayıyla her şeyi göreceksiniz. Nereye gittik, neye yedik, şey yaptık. Hepsi ayrı ayrı videolarda olmayacak. Hepsine bir... Tek videoda. Hepsi tek videoda olacak. Baştan sona ne yediğimizi, ne içtiğimizi göreceksiniz. Bence bizim bu işi bırakmamız lazım. Bence de. Evet, uçağımıza bindik. Evet, ücretsiz yemeklerimiz geldi biliyorsunuz. Son zamanlarda su bedava oldu zaten. Bir de bize şöyle sandviç tarzı bir şey vermişler. Şöyle bir tane ısırayım abi. Evet, trene indik. Şimdi hocamızla beraber bekliyoruz. Evet, otobüse geldik. Mesaiye başladık. Ben baktım otellere bu arada. Otellerimiz güzel. Brutalist bir düzenle yapıyorlar. O dönem komünizmde brutalizm çok önemliydi çünkü devletlerin güç göstermesiydi efendim. Adımlarımızı atmaya başladık. İlk öğrendiğimiz bilgi şişe su için arkadaşlar Balkanlara geldiğinizde. Bir de Bosna bildiğimiz gibi değilmiş. Bosna'da bira, su niyetine bira. Bira içiliyormuş. Gördüğünüz gibi bizim gibi milliyetçi bir millet Arnavutluk. Böyle gördüğünüz gibi her yerde bayraklar var. Her yere asmışlar. Arabanın kaputunda bile var. Aynı bizim gibi yani. Fujimoto'nun eseridir efendim. Kendisi 2016 yılında bu eseri buraya yaptırınca ünü artmıştır. Cami'nin adı. Babası Molla Bey tarafından 1789 yılında başlanılıyor şahsına. Ardından 1820 yılında Eder Paşa tarafından bitiriliyor. Evet, İskender Bey Meydanı'nın arkasındaki Güllü Park böyle. Bu arada bayrak günüymüş 28 Kasım. Arnavutlar için çok değerli bir gün. Evet, Pişina Tayvan Parkı'ndayız. Yani tam söyleyişini söyleyemiyor olabilirim. Pişina Tayvan diye geçiyor. Burada çok güzel bir trileçe varmış. Onu yemek istiyoruz. Arkamda böyle bir görüntü var. Evet, karamelli trileçelerimiz geldi. Şöyle, porsiyon da bayağı büyük. Hocam şöyle çekelim. Gel şimdi, gel şimdi. Gerçekten iyi dedikleri kadar var. Bir de ben 4 euroyu pahalı buldum. Ama şu an bulmuyorum. Böyle bir trileçe porsiyonu gördün mü hiç Türkiye'de? Evet, trileçelerimizi yedik. Şimdi hızlıca o yeraltı yerine gidiyoruz. Bunkar. Aynen. Bunkar. Bunkar'ta mı? Orası öyle mi ismi? Bunkar, aynen. Evet, ışıklarda Arnavutluğun bayrağının işareti var. Bu gerçekten çok değişik bir şey. Bizim gibi aynı şekilde milliyetçiler ölümüne. Her yere zaten bayraklarını asıyorlar. Şöyle göstereyim. Arnavutluğun her yerinde şöyle bir şapka görüyorduk, beyaz. Büyük ihtimal geleneksel olmasının sebebi işte buradan geliyor. Galiba o zamanki askerler kullanmış. Bunlar da yüksek ihtimalle kamplardaki insanların isimleri ve numaraları. Evet, bunların içerisine çip yerleştiriyorlarmış. Dinleme çipi. Böcek, dinleme böceği. Şunu alacağız 150'ye. Baharatlı diye onu almadık. Yasak diye. Şöyle bir güzelliği var. Lokal marketten şöyle bir 200'lik bir şey aldık. 150'likimiz vardı. 52 euro üzerinden aldı. Euro bozdu falan. Bence inanılmaz. Hem euro hem lek bozabiliyorlar. 52'lerin üstüne euro verdi. Evet, şimdi Türkçe ama şey yok. Tabağı yok. tabii o tabağı o çok büyük hizmet ya verilecek. Çay 1 euro biz aldık. 200 lek. Arkadaşlar 200 lek. Ama Tamam, ben 200 ben ekle. 1 euro verdim. Kalanını arkadaşa giydirmiş. Şimdi 1 euro 66 lek yapıyor. 96 lek yapıyor. O Hadi zaman 100 de ya. 100 lek diyeyim zaman. 100 Aynen, dedi. aynen. Manevi paradan ama bir komisyon çekiliyor yani. Tabii. Öyle bir şey var. Aynen. Manevi paradan. Manevi diyorum ya. Manevi Manevi. paradan. Manevi paradan. Evet, çaylarımızı içiyoruz. 20 dakika sonra yola devam. Lezzetli. Çay lezzetli. Evet, kapı arkadaşlar bildiğimiz böyle Şöyle sallayın. eski usul demir kilit kapı. Girdiğiniz gibi şunu aktivite edin. Bu sayede bütün ışıklar yanıyor. Şöyle bir lavabomuz var. Hemen girelim abi. Aynen.
Şöyle kurutma makinesi, lavabo böyle bayağı bir moderndi be kanka. Şöyle gel baba, gel baba, gel baba. Anahtardan Ayna görmek servisleri isteyenler ha, için. demirden. Şöyle bir lavabo. Oo, duş da güzel kanka. Tamam, duşa bakın. Bence oluru var. Bence 4 güzel. yıldız bu arada Balkanlarda böyle oluyormuş zaten. Güzel, bence yeterli. Yani 4 yıldız bu. Şu Burada gardırop işte böyle bence üniteler çok var. iyi. Çok iyi abi. Şöyle terliklerimizi gösterelim bıcır bıcır. Bıcır bıcır. Burçan kendine şey almış. Özel terlik almış. Ayakkabımızı şöyle köşeye bıraktık. 3 tane yatağımız var ama odada 2 kişi olacağız. Merkezi havalandırmamız var. Merkezi klimamız var. havalandırma ve şu anda Arnavut filmi gibi bir şey izliyoruz. Büyük ihtimalle savaş dönemlerine anlatın olabilir. Çünkü o geleneksel beyaz bereleri var. Bakın şunlar geleneksel beyaz bere veya öyle, bu geleneksel bir şey yani, onu biliyoruz. Böyle bir, aynen takke tarzı bir Çünkü şey ama askerler de zamanında kullanmış. Şöyle küçük bir mini barımız var. Şarj konusunda sorun yaşamazsınız. Gayet her yerde prizler var. Yakında şeyler de gelecek büyük ihtimalle. Şuraları delik açılmış. Evet evet. Yakında oralara özel ışık gelecek. Mini Bir de barımızın balkon içi boş. var. Çok çıkmayacağım. Hava gerçekten çok soğuk ama şöyle şeyden göstereceğim size. Oo baba küllük var. Nasıl yaptı bir girelim kanka. Şöyle. Oo baksana baba. Hava çok soğuk. Balkon şey. Oğlum ne yapıyorsun lan? Aç bir. Konuşsana bir, geliyor mu sizi? Çok merak ettim. Peki. Tamamdır, hemen kapatalım. Otomuzun içi gerçekten çok güzel, sıcacık. 2 euro kalmış abi, bir tane de 2 euro vermiş. Kanka 2 euro 100 lira. 2 euro 100 lira lan. Paraya bak. Lan oğlum şu lan şu. Şu 100 lira lan. Evet, akşam yemeği için restorana geldik. Bakalım ne yiyeceğiz. Abi bu arada YouTube kanalım var. Öyle mi? Merhaba. Şöyle. Canlı yayın değil yakak. Ama YouTube'da olacaksın yani. Öyle. Çorbayla başlıyoruz. Çorbanın ne çorbası olduğunu anlamadım ama ismi tadı çok güzel. Evet, keyifli. Evet, dana etinden bir bifteğimiz var. Şöyle göster kanka. Yeterince beyaz ama biz inandık. İnandık yani. Birazcık pilavımız var. Harika. Şöyle bir patates var. Tek atıyorum. Evet, garip bir adet var. Servis toplanmadan yeni tabaklar geliyor. Müthiş bir şey. Biz kendimiz topluyoruz. O şekilde oluyor. Şimdi yeni bir tatlımız geldi. Krem şantili. Şöyle hemen bıçağımı değil tabii ki de, çatalımı geçiriyorum. Evet, heyecandan. Evet, bunu böyle yememiz gerektiğini öğrenmiş oldunuz. Direkt çatalı batırın ve bir tanesini atın ağzınıza. Ortası muzlu. Fena değil. Zaten video için hepsine iyi demek zorundayım. Oğlum şu Halkbank mı lan? Halkbank ne alaka abi? Oğlum dur lan, benim videomu çek. Videoda zaten kanka. Halkbank'la videomu çek. Buzdolabından alınca sevinen gençler var ya. Videoda kalsın, sıkıntı yok. Fotoğraf sonra çekeriz. Evet, İstiklalvari bir yere geldik. Ama güzel, ışıklı. Abi binalara heyecanlanıyor ya, para verdiği için. Mimar oğlum ben tabii heyecanlandım. Alalım mı? Aa, sen mimar mıydın? Evet. Hani şeydin sen? O neydin? Barista. Aynı zamanda okuyorum, aynı zamanda çalışıyorum. Vay be. 10 parmağımda 10 parmağım. Her iş gibi, her iş. Arkadaşlar dolaşırken şöyle bir mekan bulduk. Nehrin kenarında şöyle oturuyorsun baba, keyfini çatıyorsun, çekirdeğini, şeyini yiyorsun. Burada da Zekeriya kardeşimiz var. O da video çekiyor. Makedonya. Makedonya. Evet, günün sonuna geliyoruz. Yemekleri yedikten sonra birazcık böyle takıldık dışarıda, nehir kenarında biraz yürüdük. Sonra artık herkes odasına geldi. Yarın tekrardan gezmeye devam edeceğiz. O yüzden birazcık dinleneceğiz. Küçük detaylar var, onlardan yine bahsedeyim dedim. Bahsetmedikçe ben yine böyle söylemeye devam edeceğim. Biz Turbulance'da geldik. Tam yazılışını aşağıya koyarım. Hiç problem yok. 600 euro verdik. 20 eurosunda özel sağlık sigortasını verdik. Şu an artık yanımda çok değişik bir şey yaşanıyor da Allah'tan ses engelleme var arkadaşlar. O yüzden duymuyorsunuz. Ondan sonra 620 işte 1000 TL zaten yurt dışı harç pulu, 1000 liraya da ben Turkcell'den hat yaptırdım. Yani Avrupa Gezgin diye 10 GB 500 dakika 250 SMS paket. Yani e-sim yapanlar da vardı ama ben çok fark görmeyince yapmak istemedim. Sizin tercihiniz, e-sim'le de yapabilirsiniz. E-sim.io en ünlülerinden bir tanesi de bu. Ama gene de bu yine de reklam yok. Yani hiçbir şeyde reklam yok. Zaten olursa söylerim. O zaman hadi artık dinlenelim ve yarına hazırlanalım. Ben yarısını yedim açıktan.
Peynirine, kahvesine, çayına, çay da bir sallama ama olsun. Yani söylerken bile keyif alıyor. Onun dışında poğaçasına, hatta mısır gevreği bile var sütlü. Benim babam Yani her şey çok ulaşabilir. güzel çay demler. Klasik bir Türk kahvaltısını yapabilirsiniz. Evet, kahvaltımızı yaptık. Şimdi Ruçan'la tekrar o dün aldığımız sudan alacağız, o harika sudan. alacağız. Bu çok güzel. Su 50 TL. 50 TL değil de Bir euro. Ama emciklemeli. Evet evet. Evet, öyle bir detayı var. Ergonomik. Ergonomik. Arkadaşlar 7/24 açık zannediyorduk, değilmiş. Su alamadık. Otobüsümüz de geldi. Böyle birkaç tur birleşiklemiştik arkadaşlar. Göle git, göle git, göle git. Arkadaşlar fotoğraf çekinme uğruna geride kaldık. Adını bilmiyorum. Herhalde kilise gibi bir yere giriyoruz. Manastır da olabilir. Şöyle okuyabilen okusun. Evet, kiliseye giriş yapıyoruz. Şöyle gelmeyin demişler. Plaj olduğu için bu fotoğraflar arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle. Tarihi kilisemiz karşımızda. Papaz amcanın 2 euro toplama ihtimali varmış. İçeri girenlere bakacağız. Eğer toplamıyorsa gireceğiz. 2 euro dediğimiz şey şu an 100 lira. Evet, kilisenin arkasında çekeceğim kanka, sıkıntı yok. Çok hızlı olmamız lazım. Kilisenin arkasında şöyle bir manzara var. Ohrid Gölü. Burada fotoğraf çekinebilirsiniz. Gerçekten inanılmaz berrak Ohrid Gölü. Evet, yine 1 euroya şunlardan aldık. Emcüklemeli 1 euro. Rosa. Ruçan da var. Bir de şöyle anahtarlıklar aldık. Bu açacaktı. Ruçan onu aldı. Alexander başlıklı yine. Şu da anahtarlık olan yine Makedonya. Yola devam. Ama gösterince çok Bu tarafa doğru yürüyoruz. Bu dağ yamacında o lambalar bu evler şeklinde. Lambalar gaz yağları yanınca efendim buraya yansıdığı için Linçidye diyorlar. Linçidye Işıklar şehri demek mi hocam? Olduk O dediğiniz. Işıklar, Yakamozlar şehri. Işıklar şehri. Orası Şehrinin liman meydanında bulunmaktayız. 2 meydandan birisidir burası. Diğer meydan ise sizlere göre sağ tarafınızda çarşının içinden 150 metre geçtikten sonra Çınar Ağacı Meydanı bulunmaktadır. Çınar Ağacı Meydanı'nın solu ise Türk Çarşısı'dır efendim. Evet, bir yandan köpeklerle yürüyüşümüz devam ediyor. Abi görüşlerini alalım. Nasıl geçiyor sence şu ana kadar? Çok güzel geçiyor. Ben çok memnunum. Hele sizlerle çok daha güzel. Hadi. oldu. Gerçekten öyle. Robefçi ailesi konağıdır. Robefçi ailesi sanata meraklı bir aile, köklü bir aile ve konaklarını devlete hibe etmeye karar verdiler. Merkezi kilisesidir efendim. 11. yüzyılda Bulgar Çarlığı buraları yönetirken bir karar alır. Yeni bir dine mensup olmamız lazım derler. Kilisede 50 euro ise papaz nikahı, bu kilisede 350 eurodur. Ve niye bu kadar pahalı diye sorduğunuzda Makedonya Kilisesi şöyle bir cevap verir. Bu kilisedeki papazların günahı daha azdır der. Ama ne kadar doğru orası muamma. Kalıpla karışımlanılır ve suyunu iyice süzdürür efendim. Ve suyunu süzdürdükten sonra ise ortaya bir hamur çıkar efendim. Hamur dağılmaz çünkü 23 gün boyunca karışım burada mayalanır efendim. İlavere süt dağıtmaktaydı ve bir suikast olayı olurdu. Karşıda bir ciğer bulunmaktadır. Oradan çıkıp kaymakam Dilavere evinin kapısının önünde bir suikast düzenlerlerdi. Nietzsche'nin çıkarıcı değildir. İlk olarak bunu söyleyelim. Aklınızda soru işareti kalmasın. Bu burada üretilen bir şey. Ham maddesidir sedef. Sedef elde edilir midyenin iç kısmından. Şayet çapı milim olarak küçükse tam orta bölümde. Eğer sedefin çapı böyle daha iri ise bu midyeler preslenir. Elde edilir bilye şeklinde daha büyük boncuklar veya toplar. Tarihi Çınar
geldik. Burada yine ağızdan su içmeli. Ağızdan su içmeli nasıl yıkanıyor? Ağzını dayamalı. 1100 yaşındaymış. 1100 mü? Evet, Salim Usta'ya geldik. Dünyanın en tatlı insanı. Evet, Salim Usta'dayız. Yarım kilo ayran geldi. Çok iyi. Köfteler çok güzel gözüküyor. Şimdi hemen hızlıca başlayayım, göstereyim. Şu yarım kiloyu bir açalım. Şey gibi oldu. Magnum, has peşindeyse. İnanılmaz iyi. Hemen şöyle yağlı ekmek yapmışlar böyle pide gibi. Şundan biraz göstereyim şöyle. İyi mi? Bu kısım ASMR gibi oldu. Ya şöyle, ben bir kelime kullanmak istemiyorum. Harika, birazdan sen de deneyeceksin, bir şey olduğunu göreceksin lütfen. Evet, Salim Usta'da köfte yedik. Biz her bir köfte ayrana yani 20 euro vereceğiz yani 10 euroya vereceğiz yani dedik. Aslında hepsi 20 euroymuş yani 3 porsiyon köfte ve yarım kiloluk 3 ayran 20 euro etti. Double büyük yani. 20 euro etti. Yani şu an hala şaşkınız. Ve yani yerleşme kadar var. porsiyon bence büyüktü. Değil mi? Köftenin o kadar köfte vermezler. Zor bitirdim ya onu ben. Yani Zaten ayrandan belliydi ya. aynandan evet büyük geldi belli oldu. Net aşikar şekilde ortadaydı yani. Evet, Makedonya'da kıyafet deniyoruz. Yani pazarlık sürecimiz başladı bakalım. Patronu arayacaklar. 57 ise 55. 33 ise 30 yapıyoruz. Abi şimdi Türk'üz ya. Yapmamız lazım. Kafamız lazım. Pazarlığı yaptık. 55'e düşürdük 57'den. Zor bir pazarlıktı. Thank you very much. No problem, this is my job. Fotoğrafımızı aldık. Şöyle abi bizi çekti. Şöyle yakınlaştır. 50 TL. Türk lirası ilk defa bir şey alabildik. Aynen, Türk lirasıyla aldık. Zarfı da var. Aa, zarflı evet. Euro 3, 5, 8, 10. 2, 3. 2, 3. Okay. Alright. Evet, kestane yemeci. Ne kadar verdik kestane için? Bu kadar ne kadar? Şu kadarı 3 euro. Oo. Abi pahalı. Şu an var ya. Arkadaşlar kestane yemeyin. Yemeyin ya. Kestane yemeyin. Kestane pahalı. Çok pahalı geldi şu an. Evet. Evet, kestane yeme, belediye başkanı adayı ve bu arada bilmiyoruz, öyle olduğunu düşünüyoruz yazılardan. Ve manzara, Ohrid şehir merkezi. Yılında yapılıyor o cami ve Osmanlı'nın bu bölgedeki en eski camilerinden biri oluyor. Balkan Savaşları'nda 1912 yılında biraz zarar görüyor ama minaresi hiçbir zaman yıkılmıyor efendim. Bunlar heykel yeni, günümüzde yapılmış bir heykel. 2001 yılında burada ayaklanma çıkıyor. Makedonya'da yaklaşık 10 ay sürüyor. O yüzden dolayı Çekelim be, be. Ölüsü bile ya. 96 ve 1899 yılları arasında okuduğu, eğitim gördüğü askeri idadi. Osmanlı'nın 1850 yılında açılıyor. Evet, askeri idadiye geldik Atatürk'ün. Oldu şu an. Çok güzel temiz tutmuşlar, çok güzel ışıklandırmaları şeyleri. Heykeller biraz tırt sanki ya. Arkadaşlar, az önce gezdiğimiz kesim Atatürk'ün askeri idadide okuduğu yerdi. Bir kısmını da sanat müzesine çevirmişler. Yani böyle tablolar mevcut. Şu şekilde birçok tabloyu görebiliyorsunuz. Balkan Savaşları'nda tek minaresi kırılmayan cami buymuş. Çok sağlam bir taş yapısına sahipmiş. Yollarını kaldırımdan yapmışlar arkadaşlar. Yoldan değil de kaldırımdan devam ediyor. Ama şöyle bir şey var, Balkanlarda bisiklet yollarına çok değer vermişler değil mi?
Acayip gerçekten bisiklet kullanabiliyorsunuz yani. Öyle dümenden bir yerde bitmiyor. Geniş ve Şurada bitmesi yalnız çok açıklayıcı olmadı ama. Arkadaşlar şuraya bakın şuraya. Bakın. Uzuyor. Tam anlatırken böyle. başladığı yer burası. Arkadaşlar yine bakkala uğradık çünkü susadık. Ama tabii Ruçhan kaç gündür ben farklı bir şey içmek istiyorum. diye çıldırıyor. Bu da fişimiz. Şurası 6 euro ama tabii ki de buradan çok bir şey anlamanız mümkün değil. Şu başı da çalalım. Anlamıyorum ki burada. Su aldık. 2 su yine bizim o her zamanki suyumuz. Rosa. Yakında sponsorluk iş yapacaklar bize. Bir tane portakal suyu. Evet. Bir tane de vitaminli su. Evet. Vitamin suyu. Onun ne olduğunu bilmiyoruz onu seçeceğine. Sadece tadı için merak ettim. Bir de Twix aldık 2 tane. 2 tane. 6 euro. Düşüncelerin? 6 euro. Bir poşet dolusu şey 6 euro verdim. Düşünsene 6 lira verdiğini düşünsene. Çok güzel olurdu ya. Allah'ım ya. Arabamızın kalkması 20 dakika var. Yapacak bir şey bulamadık. O yüzden şöyle bir park var yanında. Gerçekten çok büyük bir park bu arada. Şöyle yanında da aslında büyük bir oyun parkı da var. Uzakta kalıyor ama. Şimdi bu yolda böyle yürüyeceğiz. Gerçekten güzel bir yol. Ya yolların böyle sürekli geniş olması, kaldırımlar benim çok hoşuma gidiyor. Çok Ve o ferah geniş zaten. kaldırımlara rağmen bisiklet yolu da var. Falan filan derken Çok ferah oluyor her yer ya. çok keyifli bence ya. Arkadaşlar burası Bitola City Park diye geçiyor. Bayağı büyük bir alan, ormanlar var. Yanında futbol sahaları, az önce yürüdüğümüz tarafın sağında böyle büyük bir spor merkezi gibi olan yerler. Hani bizde oluyor ya böyle bisiklet çeviriyorsun falan oluyor. Onun gibi yerler var. Ağaçlar bu şekilde. Kafile başkanımız Cem Bey bize dedi ki burası heykel şehri dedi. Biz de Google'dan baktık. Bak. Turistik yerler bir. Bir tane fotoğraf. Kafeler 2. Heykellerden 5500. Heykeller 5500. Bu gözüküyor mu ya? Gözüküyor. Heykeller 5500. 500 tane. Heykeller şehrine gidiyoruz. Üsküp. Otobüsten indik, yürümeye devam. Bu yerde doğmuş. Evi aslında burada ancak zamanla yıkılıyor. Gerçek adı ise Gonca. Kayıt. Rahibe Teresa. Öğreniyoruz bugün de yine. Burada doğmuş bu taşın olduğu yerde. Yerleri yeni. Şu ilk beyaz köprüyü görüyor musunuz? Şairler Köprüsü diye geçer. Onun ilerisi Kahramanlar Köprüsü. O dönem mızrak alabiliyorlarmış. Davut Paşa'nın Osmanlı. Evet, Osmanlı eseri. Davut Paşa yaptı. Bu ismi duyan vardır aramızda illa ki. İstanbul'da metro durağı var, tramvay durağı var. Kampüsü var Elbiseklik'te, Kuşadası semti var. O dönem faalken bu akşam kapalıymış ama müze. Sanat Galeri Müzesi. Şimdi en üst kata çıkıyoruz yemek yemeye. Bu sefer en altta değil, en üst katta. Ve asansörümüz böyle. Kırmızılı falan böyle. Oh yeah, robotik bir hava var havada. Ama ne yok? Müzik yok. Sarmadı, olmadı. Gold Otel'de akşam yemeklerimiz geldi. Şöyle karalahana, pilav, tavuk ve patatesler. Hemen şöyle her birinden tada ilerleyelim. Yani patates. Bunu neden böyle yapıyorlar bilmiyorum. Bunu sokakta da yapıyorlar, gördün mü? Nerede? Ohri'de sokakta da vardı bu. Bunu böyle seviyorlar sade. Adam sadece rendeliyordu. Başka bir şey yok. Aynen. Yani sokakta sadece bu ikisini birlikte satıyorlar arkadaşlar. Böyle bir adet var. Şöyle değişik bir ekler geldi. Tabii ki de ekleri çatal bıçakla yiyecek halimiz yok. Aynen şöyle yiyeceğiz. El göster baba. İçi böyle garip bir dolgu yapmışlar. Her şey iyi gibi ama ben yemeği çok beğenemedim. Burada özellikle böyle kara lahanayla beyaz lahanayı kesip sokakta satanları görmüştük. Bugünkü yemekte de tabağın %60'ı öyle gelince ben açıkçası biraz memnuniyetsiz ayrıldım. Tavuk ve patatese gerçekten çok az yer kapladı pilavla birlikte. Ama tabii ki de kültür, yani bir şey diyemeyiz buna. Sokakta gördüğüm için kültür diyorum bu arada. Bilenler varsa yok kültür değil ya öyle bir şey yok gibi de diyebilirsiniz. Dönüşte Üsküp'e tekrar uğrayacağız. Ama biz akşam çıkalım dedik ama benim lavabo ihtiyacım geldi. O yüzden yarıda kesildi. Ben şöyle bir şey aldık. Yine sevdiğimiz şeylerini aldık. Bu sefer ama fiyatı daha düşük aldık yani. Geçen 1,5 euroya geldi bu. Önceki 2 euroya almış euroydu. geçen. 2 euroydu bu 1,5. Üsküp'te fiyatlar biraz daha düşük. Bunu veren de oldu. Türk diyor herhalde. Ya. Tam emin değiliz galiba da. Evet, kapımız burası. Kartımızı hemen buraya geçirdikten sonra bütün elektrik aktif oluyor. Şöyle 2 adet yatağa sahibiz. Burada da C vitamini suyunu içerken Ruçhan adı güzel.
Hadi bir şeyler de kanka. Aynen. Aynen. Bir dolabımız var böyle. Hani egzantrik. Işıklarımızın bazıları çalışmıyor. Kitap okuyucu olanlar özellikle. Ama bizim için problem değil. Televizyonumuz çalışıyor ve direkt Türk kanalları açılıyor. İnanılmaz bir şey. Yine her zamanki o efsane şeyden aldık Az kendimize. sonra bunu yiyeceğiz inşallah. Evet, birazdan da yiyeceğiz inşallah. Bir tane aynamız var şöyle. Kendine güzel. Şimdi de bir de banyoya sahibiz. Başka da bir şey yok zaten. Bathroom. Okey. Evet, hemen havalandırma devreye girdi. Bu oteldeki en güzel şeylerden bir tanesi taharet musluğu arkadaşlar. Gerçekten var ve aktif. Şöyle bir duşakabin. Klasik, artık bu camlılar zaten moda. Herkes bundan yapıyor. Şöyle kafa için ayrı, vücut için ayrı bir sabunluk tarzında bir şey yapmışlar. Sen gördün mü? Yok, görmedim. Çok iyi. Vücut için ayrı basmalık yapmışlar kanka, kafa için ayrı. Ama ben aynısı olduğunu düşünüyorum. Göreceğiz. Göreceğiz, onu şey yapacağız. Onun dışında şöyle bir lavabomuz var. Yine size şöyle bir ayna selfisiyle ev tanıtımını bitiriyoruz. Balkon yok galiba zaten. Balkon yok. Bu sefer balkonumuz yok. Arkadaşlar sabah kahvaltısını otelde yapmadık. Şöyle poğaçanın içerisine börek koyuyorlar. Böyle bir olay. Ayranımızı da şimdi afiyetle gömeceğiz. Bu arada burası eski kasaba. Gelirseniz deneyebilirsiniz. Evet, Matka Kanyonu yürüyüşümüz başladı. Evet, Matka'da karşımıza gelen kadar rezil etmişsin. kuş istibayası. Alalım şunu götürelim eve ya bir tane. Şu değil mi? Şu araç. Şunu eve götürelim. Bu İstiyan Ami var ya, onun hatchback. Pick-up hatchback diyor, pick-up. Ne gözüküyor? Baksana, kafamı çarpacağım şey. Evet, kanyonda yürüyüşümüz devam ediyor. Tekne turuna doğru gidiyoruz. Şöyle tepeme bakın arkadaşlar. Tepe böyle. Tamam, kes sesini. Şimdi arkadaşlar birazdan tekne turumuz başlayacak. Sarı olanlar var ya, onlar su fışkırtıyormuş. Onlar 4 euro. Fışkırtmayan modelle şuradaki. Bu da 5 euro. 1 euro farkla lüks bir gezi yaşayabilirsiniz. Bize de herkes galiba onu tercih etti diye düşünüyorum. Göreceğiz şimdi. Evet, turumuz başladı. Kanyona doğru gidiyoruz. Ben bir öne doğru gideceğim kanka, çok güzel görüntü var orada. Öne gideceğim. Geçtik arkadaşlar, bazen pasaportu topluyorlar otobüsün içinde direkt. Aynen. İnmenize gerek kalmıyor ama bazen inmenize gerek var. Mesela işte Sırbistan sınırı inmemiz gerekiyordu ama çok büyük problem yok. İşi başı 30 saniye hallettim. Abi hangi cipsi beğendin? Sonunda kararını verdin mi? Valla bu Spicy paprika diyor. bu hoşuma gitti ama tadına bakacağım. Bakacaksınız. Deneyeceğiz bakalım burada. Şöyle bir pardon kraker alacağız. Fiyatını bilmiyoruz. 170 diyor. Yaklaşık 100 dinara denk geliyor. 100 Sırp dinarına 1 euro. Bizde euro olduğu için. Pardon. Evet, 2 vodka su. Bana bak, bunların kabını götürelim önce. Ülkemizden peki. Sonra pardon kraker. Başka ne aldık abi? Twist Snickers. Bir de şu garip su. Bunu Rıçan aldı. Bunların hepsi 10,5 euro. Evet, çok garip bir tuvalet deneyimi yaşadık. Çok kötü bir tuvalet deneyim. Adamlar pisuar yapmışlar. Pisuarın içinde Kova var. kova var. Kovaya işiyor herkes. Yani inanılmaz iğrençti. Gideri yok kovaya. Ama bunu açıklamam gerekiyordu. Sırbistan sınırından geçtikten sonra hemen ilk benzinlikte böyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz arkadaşlar. Ama merak etmeyin, bir de kovasız bölüm var. Ama bu Sırayla restoranın gidiyoruz. içindeki olanlar. 2 tane tuvalet var. Biz de restoranın içindekine gittik. Ha evet, restoran dışındaki çünkü temizleniyordu. Biz Temizlik vardı, almadılar. Ama olsun, yine de böyle bir şey kabul edilemez kanka. Kovaya işemek bilmiyorum. Ne oluyor mesela, hani görevlisi gelip kova dolunca alıyor mu? Yenisini getiriyor. Araçları Bosna Hersek tarafında savaş meydanlarını göstereceğim sizlere. İşte en önemli yaptığı şeyler gerilebilirsiniz. Klasik ordu taktiği yoktur. Düzensiz ordu taktiği. Sesim geliyor herkes gelsin. Aslında Belgrad'da bir ferman okunuyor.
ve Knez Mihailo'ya teslim ediliyor efendim. Belgrad ve çevresindeki 10 tane şehir. Ama Niş konusunda bir türlü anlaşamıyorlar. 1867 yılında okunuyor bu ferman. Ardından 1902 yılında özgürlüğüne kavuşuyor Niş. Daha doğrusu Osmanlı'dan ayrılıyor ve onun anısı için yapıyorlar. Girdiğimizde birçok sefer kilise olup tekrar cami olmuştur. Tarihi 1526. Sırplardan sonra 1908. Evet, kalenin üzerine çıkılabiliyormuş arkadaşlar. Şöyle size göstereceğim nasıl olduğunu. Bakın şu aşağıda Niş'e geldiğinizde İstanbul girişi var. Oradan yolu takip ediyorsunuz. Hemen şu sokaktan geliyorsunuz ve kalenin üzerine çıkabiliyorsunuz. Evet, kalede yürüyüşümüze devam ediyoruz. Ruçhan Bey bir poz verin abi. Aynen de kanka. Aynen. Okey. Şu an kale surlarının üzerindeyiz. Evet, kalenin tepesindeyiz ama tabii çubuğumuz o kadar uzun olmadığı için içinde kaldık. Evet arkadaşlar, sıkıntıdan inanılmaz para harcadık. Şöyle küçük tatlış ahtapot. Ruçhan mükemmel İngilizcesiyle "These are so cute" mu, öyle bir şeydi galiba. Neydi? Hatırlamıyorsun, okey. Şöyle bir civciv var. Bir de benim aldığım hangi hayvan olduğunu bilmediğimiz. Galiba tilki kanka herhalde. Ya. Tilki. Şimdi fiyat tahminlerini yapın. 5 saniye içinde de bu üçüne ne kadar para verdiğimizi söyleyeceğim. Ama yüksekten tutun lütfen. 3, 2, 1. 22 euro. Hatta 21,5 değil mi? 22 euro verdik 22 kanka. euro. 20'ye indirmeye çalıştık, olmadı. Yok ya, pazarlık yapamadık. Burada çalışıyorum dedi, başka bir şey demedi yani. Evet, içerideki parkta dolanmaya devam ediyoruz. Kaleye çıktık biraz. Biraz da parkın içinde dolanıyoruz. Merkez platoda bulunan taş ne derim ona? Monumut neydi? Oğlum, yani bana sorman çok şey oldu açıkçası burada. Taş anıtlardan oluşan bir koleksiyonmuş. Nerede? Taş anıtlardan oluşan bir koleksiyon ve Sırbistan'ın en eski kalıntılarının bulunduğu yer diyebiliriz. Evet. En eski kalıntılarından biri. O zaman hadi burayı birazcık İlk gezelim. bahsedildi. Arkadaşlar bir sürü hediyelik eşya var. Burası inanılmaz. Kaleden girdiğiniz gibi direkt sağa gelebilirsiniz. Mesela şurada birisi var. Tito. Bu Yugoslavya, daha doğrusu Balkanlarda çok önemli bir adam. Yaklaşık cenazesine 128 tane devlet başkanı ve kraliyet ailesi katılıyor. Öyle bir adam. Evet, şöyle anahtarlık koleksiyonuma Sırbistan'ı da eklemiş olduk. Niş'ten aldığımız I love Niş yazıyormuş bu arada arkasında da. 3 euro. Yani bunlar 3 eurodan gidiyor ya. Klasik. Evet arkadaşlar, kimse derbi sevgimizi sorgulamasın. Şu an Balkanlar otobüsünde şu yaptığımız sisteme bakın. 2 koltuk arası çantayı geçirdik, gerginleştirdik. Daha sonrasında tripod yardımıyla asıl yerimizi yaptık. Bu arada araba gidiyor yani şu an. Gidiyoruz yani, birazdan dağ yoluna çıkacağız yani. Ve içerisine de eşyalarımızı doldurduk. Dengelemeyi sağlamak adına, telefonu korumak adına, powerbank'inden tutun şarj başlığına her şey var. Şuradan da sıkıştırdık. İşte herkes beyninden birazcık verdi ve yapmayı başardık. Japonyalı kardeşimiz de bize telefonunu feda etti derbi için. Ona teşekkür ediyoruz ayrıca. Videoda, yorumlarda da teşekkür edin lütfen. İnşallah maçı hep beraber izleyeceğiz. Değerli abimiz önemli fikriyle şu an telefonda konuşuyor, çok yardımcı şey yapamadı. Yeni bir şey geliştirdi. Şu bir kıyafetin üzerine çantalarla sabitleme usulüyle kapla sıkıştırmayla maçı izleyeceğiz hep beraber. Işık şefini tebrik ediyoruz. Gene mola verdik arkadaşlar.
Yine böyle benzinlikte bir mola verdik. Evet, sıra sıra maç önü tahminleri alacağız. Başlıyoruz. Arkadan. Kaç? 3-1 Fener. Hadi. 2-1 Galatasaray. 5-0 Fener. 4-2 Fener. 2-1 Cumhuriyet. Rıçan. 1-0 Fener. 1-0 Galatasaray. Abi. 3-1 Fener. 0-0. Haydi bakalım, maç başlıyor. Evet, çok geniş bir açık büfe bölümü var. Tatlısından tutun salatasına, yemeğine, tavuğuna, balığına. Evet, yemeğimiz gerçekten harika, tatlılar harika. Şu tuna salatası galiba. Çok güzel. Tavuklu makarna, patates, direkt inek eti, dana eti yani, balık, patates ve diğer bir sürü şeyler var. İşte tatlılar mesela, tatlılar. Ve tatlılar gerçekten çok iyi. Bu otelden kaliteli olduğunu biraz belli ediyor. Görmüşten yani etrafta belli ediyor. Şimdi afiyetle yiyelim. Arkadaşlar, otelimizin kapısı şaka mı? Şahmeran girişli. Gir bakalım kanka, siftah hadi. Ay, geç bakalım. Kanka kartı şuraya sokalım. Oraya mı? Nerede kart girişi? Değdir bakayım bir. Arkadaşlar. Şu ana kadarki en iyisi mi? Evet. Şöyle hemen gezdireyim size arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz, her şey elektronik gibi böyle şeyli. Taharet musluğu yok tabi ama tamam, olabilir, yapacak bir şey yok. Yani saç kurutma makinesinde ayrı bir olaya gitmişler. Değişik borusal bir şey dinlenmiş. Yine klasik camdan şeyimizi görüyoruz ama bence şu an 3. otelimizdeyiz ve en lüksü bu bence. Şunlar dolap galiba arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle kocaman bir, hemen sizi solda girişte bir dolap karşılıyor. Şöyle hemen bizi oturma odası karşılıyor. Şu düzene bakın. Şeyler falan fistan. Balkonu var mı acaba kanka? Şöyle tablo çalışması falan yapılmış. Şöyle televizyon kısmını göstereyim size. Kuşlar muşlar cik 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 falan. Mutfak bayağı lüks duruyor ama kullanır mıyız bilmiyorum. Saate bakın. Saate bak. Saat 3 boyutlu. Oğlum saat miymiş lan? Ah be abi, soğan halkası. Tamam, yine anladım. Aa lan. Aa köylü. Köylü village man. Öyle mi deniyor bilmiyorum da. Şurada da 3 adet böyle tuşla bir şeyler var. Kesin bunlar bir şey yapıyor. Biz bunları keşfedeceğiz arkadaşlar. Kesin bir anlamı vardır onların. Şöyle bir yatak odası var başkan. Yatak odasında gene televizyon var bu arada kanka. Yine tablolar var. Yataklar şu şekilde abi. Divan bu sefer ikimizde de var. Gene bir aynalı bir dolabımız var. Ve yine sarkan bir ampul daha var tepeden. Ve yine sanatsal bir çalışma. Köşede böyle değişik bir renk ve tahtalı çalışma. Kısacası ev. Ev değil yani, gerçekten güzel bir odaymış. Zaten biraz girişten ve restorandan anlamıştık değil mi çok kaliteli olduğunu. Ben restoranı güzeldi. Şöyle bakın. Bakın. Oo, teknoloji. Arkadaşlar, dizi Türkçe, altta Sırpça altyazıyla geliyor. Çok iyi. Dizilerimizi gerçekten alıyorlarmış kanka. Alıyorlar. Doğruymuş. Erken olduğu için dışarıya çıktık. Şuralarda bir göl varmış. Şimdi onun yanına gideceğiz. Bakalım sabah ne yapacağız ama çok sıkıldık çünkü çok erken, daha 9.30. Burada hava çok erken kararıyor değil mi Rüçhan? 4'te kararıyor hava. Hayat bitiyor yani. Yani hep bitmiyor da yani kararıyor hava. Kararıyor. Bitiyor be. Bitiyor mu? Bitiyor. Hiçbir şey belli olmuyor ama haberin olsun. Nasıl yani? Yani yok, siyahsın sen sadece. Ha tamam, sıkıntı yok. Bura gözüküyor mu? Gözüküyor. Evet. Sesim geliyordur. Bilmiyorum ki. Açtım videoyu. Açtım. Tamam. 4. Onda ne yapacağım mesela? 10 yok. Ne? Ben onu görünce bir şaşırdım, ne yapacağım bilemedim. Böyle bir havuz gibi bir yere geldik arkadaşlar. Böyle ışıklar falan var. Yere de yansıtmalar falan yapmışlar projeksiyonlarla, bakın. Burada da çiçekler falan var. Az önce seksek vardı ve bu da Rüçhan. Adı güzel. Evet arkadaşlar, Zlatibor'daki otelimize geldik. Bu otel gerçekten diğer 2 otele göre de çok daha iyi bence. Zaten oda gezilerimini de yaptım sizlere. Odayı da tanıttım. Gerçekten harika. Yemeği de güzeldi. Onu da gördünüz zaten. Şimdi Zlatibor'da gezeceğimiz galiba birkaç yer var. Birkaç yer. Sonra başkent Belgrad'a geçeceğiz. Ve tekrardan sizinle olacağız. Şimdi hadi dinlenelim.
Evet, sabah kahvaltımız başladı. Sabah kahvaltısı bu arada çok daha zengin. Ben bu kadar aldım. Ben çünkü çok kahvaltı yapmıyorum. Müthiş, inanılmaz her şey var yani. Birazdan çekmeye çalışacağım. Şimdi afiyetle yiyelim. Bugün önde seyahat etmek istedik ve öndeyiz. Herkes mutlu, huzurlu. Çok mutlu. Mersi İdman Yurdu önde. Ankara Spor arkaya gitti. Evet, şimdi köprüyü görebilmek için Bosna sınırına geçtik. Tekrardan Sırbistan'a geri döneceğiz. Belgrad'a gitmek için. Dirina Köprüsü'ndeyiz. Arkadaşlar şehirde turlamaya başladık. Dinari Köprüsü'nden sonra. İnşallah böyledir ismi. Zaten doğrusunu ben önceki tarafa yazmış olacağım. Bir yer daha var. Gruba fotoğraf atılmış. Orayı bulmaya çalışıyoruz kendi çabalarımızla. Hadi bakalım. Evet, bir kaleye geldik. Sokullu Mehmet Paşa galiba şu soldaki heykellerden. Şimdi içeriye giriş yapacağız. Kalenin ismi gerçekten inanılmaz zor. O yüzden yine köşeye yazmış olacağım. Zaten ben Google'dan kaydettim. Editlerken yazmış olacağım. Buraya da gelirsiniz. Gayet güzel bir yere benziyor ve restore de edilmiş gibi. Herhalde kale konsepti ama içerisi çarşı temalı bir yer gibi. Evet, gene önemli birisi büyük ihtimalle ama okuyamayacağız, sadece çekeceğim. Ve sanki başka bir yere mi geldik kanka? Sanki yine bir binanın girişinde gibiyiz. Evet, bu abimizi geçtikten sonra yola devam ediyoruz. Beyaz Saray'ın şeyi gibi değil mi kanka? Şu Tesla mı? Bilmiyorum. Evet, Nikola Tesla galiba. Abimiz burada. Bize elektriği bahşettiğin için teşekkür ederiz. Hatta yaşasaydı ücretsiz mi olacaktı? Bilmiyorum kanka. O şey mi sence? Hurafe mi? Hurafe. O iş olur. Evet, karşınızda King Lazar Kilisesi. Evet, buradan kahve aldık bir sıcak bir şey girsin diye. Biraz zorlandık ama kahve almakta aldık yani. Anlaştık sonunda. İkisi 3 euro ama ne tür bir kahve aldığımızı tam bilmiyoruz aslında. Fiyat da aldık da. Evet, kahvelerimizi içiyoruz. Birazdan arabaya geçeceğiz. Djordjevic'in kurduğu hanedandı. Birinci Dünya Savaşı. Evet, Saraybosna'daki yürüyüşümüz devam ediyor. Sayın misafirler. O dönemdeki zaten Osmanlı tamamen böyle ticaret bir merkezi olarak bir çarşıdan, ana çarşıdan bahsediyoruz ki Bosna Hersek coğrafyayı gezdiğinizde farklı mimarisiyle karşılayacaksınız. Tabii ki de en öne çıkan olanlar Bosna. Evet, baş çarşıda yürüyüşümüz devam ediyor. Bir yandan herkes çantasını korumaya çalışıyor. Geliyorsunuz ve her gecenin konaklanmasını ödeyeceğiniz olan bir yapı. Otel gibi tamamen. Merseki kervansaraylar ancak tüccarlar, ticaretçiler var. İkincisi ise Gazi Hüsrev. Gazi Hüsrev İsa Bey'den sonra geliyor. Saraybosna topraklarında 1520 yıllarında Beylerbey, Sancak Bey olarak geliyor artık. Bakalım ne fark görüyorsunuz?
mimarinin tamamen değiştiği bir noktası. Aslında Avusturya Macaristan geliyor dedik ya. 1697 senesinde diyebiliriz 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenler için Tito'nun, Joseph Tito'nun ordusuna katılanlar, partizanlara katılanlar için kime mesaj vermek diye onların canı hala bütünlüğü ve İtalya için sheep cheese. Thank you. Thank you. Evet, kuru et pazarındayız. Şimdi burada kahve de varmış, onu da alacağız. Ama inanılmaz bir ortam var ya. Denedin mi? Ne oldu? Nasıl tadı? Hadi. Ama peyniri koruyamayız kanka. Peyniri koruyamayız. Şöyle buranın kahvesi ünlüymüş arkadaşlar. Ne kadardı? 3,5 3,5 tanesi 3 KM. tane. KM'yi de euro ile 2 katı olarak hesaplayabilirsiniz. Yani 1 euro 2 KM Aynen. şeklinde oluyor. Aldığımız dükkanda şurası. Yazıp gelebilirsiniz. Evet, burası da geldiğinizde Saraybosna'da girebileceğiniz ayakkabıcı. Fiyatlara bakmadım ama siz merakınız varsa girebilirsiniz. İsmi de bu şekilde. Evet, sağdan içerseniz galiba bir daha Bosna'ya geliyorsunuz. Sol evlilik çeşmesi. İkisi birden çoklu evlilik. Evet, bir KM'ye burada lavaboya gidebiliyorsunuz ve ilk Alaturka tuvaletle tanışmamız burada oldu. Alaturka tuvalet vardı. Ha, özlemişiz yani. Kaçıncı gündeyiz Alaturka tuvalet. Malıydı yani. Başlıyor şey gibi. Hemen Gazi Hüsrev Camii'nin yanı. Yani şurada cami hemen yan kapısından çıktığınızda hemen etrafı da göstereyim şöyle. Zaten yakın. Evet, birçok farklı hediyelik eşya var arkadaşlar. Tablolar da büyük ihtimalle satılıktır. Evet, seccade ve halılar var bir sürü. Çok güzel bir mekan. Ben de kendime kıyafet aldım. Şu kıyafetlerden bir tane aldım, şu ilerideki. Ama ben çok beğendim. 100 KM yani 50 euro. Aslında 115 ama pazarlık yaptık. Zıplaya zıplaya ne olur dedim. İşin bittiğinde çantasını koyarsın diye. Ay, show you dedi, ne gösterecek? Ha, burayı çekemiyoruz, tamam. Ama sipariş gelecek hemen. Saç böreğe geldik. Burası da en ünlü. O boşnak böreğinin yapıldığı yer, yoğurtlu. Nasıldı? O çeşmeden çarşıdan girdiğiniz gibi sola dönüyorsunuz, ilerliyorsunuz, ilk sağa dönüyorsunuz, saç böreği direkt. Çok kötü anlattım, farkındayım. Artık yazarsınız. Gösteririz artık. Evet, boşnak böreğimiz geldi. Şöyle bu şey, kamera kapanınca şey yapacağım arkadaşlar, elle dalacağım. kadar. Bu arada Rüçhan sordu. Yani herkesin hassasiyeti olabiliyor. Kesilirken besmele ile kesilmiş et ayrıca. Yani çok rahatlıkla helal olduğunda helal yani yiyebilirsiniz. Bir tane daha gömeyim. Sonra bunu elle işini bitirelim. Tadı nasıl? Tadı da harika. Şimdi Saraybosna'dan geldik. Bir tane böyle 10 dakikalık bir mola veriyoruz. Lavabo arkada dendi ama yani kapalı denmedi. Geldik, kapalı olduğunu öğrendik. Burada. Şimdi herkes kendine şu arka taraflardan bir yer bakıyor. Bakalım. Şurada da kırık arabalar var. Peki kasiyerler hesap sorsak burası niye kapalı falan filan. Belki açarlar. Öyle oluyor mu? Bilmem, bir utanırlar belki. Deneyelim. Bilmiyorum, utanırlar mı? Yani kovaya işledikten sonra ben çok beklemiyorum. O daha iyi. Bunları aldık arkadaşlar. Parayı kızda bozuk yoktu. Kıza elimdeki bütün avuç paraları açtım böyle. Kız içinden seçti bize verdi. Al bakalım diyor kıza. Al bakalım. Direkt akşam yemeğine geldik hemen erkenden. Kimse yok. Bekliyoruz. Ye utanma ye hadi. Ekmek lan, ne kadar farklı bir şey olabilir. Nasıl abi?
başladı. Tepkimiz de geldi orada yemek. Şimdi alacağız. Bakalım sebzeli bir çorba yemek. Şöyle daha iyi. Hemen bir tat denemesi. Çorbada tuz yok. Peşinden ekmeğe koymuşlar. Arkadaşlar bir şey demek istemiyorum. Biraz beğenmedim. Balık geldi arkadaşlar. Osiç balığı denen bir balıkmış. Patatesi var. Şöyle kabağı var. Kabak galiba da. Bir tane şöyle bir görüntüyle. Anladı da mı söyledi acaba? Tatlımız geldi. Aşağısı kek, üstünde böyle çikolata gibi bir şey var. Böyle büyük bir adım alalım. Göster. Her akşam yaptığımız gibi Olivia Otel'den çıktık. Ve bir akşam gezmesi yapıyoruz. Solumuzda bir market var. Markete girek mi yani diyor. Rüçhan ya seni şu hallerini var ya bir reels yapsak. Bizim Rüçhan'la şöyle bir şeyimiz var. Mesela ben video çekiyorum böyle. Rüçhan hep geride kalıyor tamam mı? Sonra gidiyorum Rüçhan'a bakıyorum bir şeyde böyle takılı kalmış. Buraya gerek mi kanka? Kafeye gerek mi kanka? Market gerek mi kanka? Asla gezmiyorsun. Benim sayemde dışarı çıkıyorsun ya. Lan ben dedim bugün çıkalım diye. Ama sen mesela hani 150 defa gezdiğimiz bir markete yine hani ya markete girelim kanka. Yerelde neler var görmek lazım ya. İnsanlar ne yiyor, ne içiyor. O zaman gireceğiz tamam. Yediklerinde, Tamam. içtiklerinde insanların nasıl yaşadığını anlarsın yani. Bak güzel. Dışarıda tavuk döner satılıyor ama martı. Mesela Ama kültür yani biliyorsun. şeylerin ters Bak- olduğunu. Arkadaşlar gezimiz esnasında bir kilise bulduk. Şöyle bir mekan var. Ne olduğunu anlamadık. Bilenler yorumlara yazabilir. Biraz bize şey gibi geldi. Hani bir vaaz noktası veya evlilik töreni gibi. Ama evlilik töreni olsa şu ortası boş olmaz mı kanka? Bir de şöyle arkada kapılar var. Oğlum ben biraz korktum ya kapılardan. Squid Game gibi. Ayın mayın yapmasınlar ya çıkamaz bunlar. O bir yanda çıkıyorlarmış falan mı? Gel gidelim kanka. Gidiyor. Git abi gidelim. Bir parka geldik. Ama böyle dini bir park gibi. Bir heykelimiz daha var burada. Oğlum duman çıkıyor lan şeyin içinden. Ya led ya. He. Oğlum led olsa ne olacak? Ben böyle bir şey hiç hayatımda görmedim. Arkadaşlar görenler bir yazsın bir. Görenler bir yaz. Bir yazsın. Chat. Böyle bir heykel var. Şimdi lira. Arkadaşlar bu heykel önemli bir şey galiba. Bu çiçekler bırakılmış ve yanında oturma yerleri var. Böyle bir alan. Ortalık karanlık görüyorsunuz. Hemen koridordaki bir ışığa tutuyorum. Ve böyle yanıyor. Aynı şekilde buraya da yapacağım. Bu belli bir süre sonra kapanıyor. Bu otel böyle garip bir özellik. Ben hayatımda ilk defa görüyorum. Bakın. Bu şekilde. Zaten bunları açmadan odaya giremezsiniz çünkü kart okuyucu okumuyor. Yani öyle bir özelliği var. Bizim kaçtı? Yani. 301. Size hemen odanın tanıtımını da yapacağım ama bir ayakkabımı çıkartayım çünkü dışarısı yağmurluydu. Evet, Olivia Otel'deyiz demiştim. Şöyle kapıdan girdiğimiz gibi bizi bir banyo karşılıyor. Tuvaletle bir arada. Şöyle. Saç kurutma makinesine kadar her şey var. O kadar yorgunum ki arkadaşlar kusura bakmayın. Şu şekilde. Burası da. Şimdi zaten çok küçük bir yer. Şimdi şu tarafa doğru gidiyorum. Ayağım ıslandı biraz duş aldık. Şurada hemen bir dolap karşı ışıklar sürekli kapanıyor. Sürekli böyle bu şekilde açmanız gerekiyor. Şurada büyük bir dolap var. Battaniye ayrıyetten var. İnşallah 2 tanedir. Şurada bir askılık var. Şöyle büyük bir komodin gibi bir şey var. Çalışma masası, televizyon, 2 yatak ve divanları. Şöyle bir şey fark ettim. Yani böyle yatakların başına bir ışık yapmışlar. Kitap okumak için olabilir, bir şey daha iyi görmek için olabilir fark etmez ama sürekli bunların çalışmadığını gözlemledik. Yani hiçbir zaman çalışmıyorlar. Görevimize gitti. Evet arkadaşlar bugün gezdiğimiz halıcıdan aldığım ürün. Hırka tarzı. Şöyle hatta size huzurumda şöyle yapayım. Ya böyle hip hop tarzı. Hip hop. Ben çok beğendim acayip. Bir de geniş, oversize. Bir de böyle şey duruyor. Hani bu çocuk farklı. Yani şeyi. İşte bu kadar. 115 KM'ydi. Yani işte yarısı euro oluyor. Oradan hesaplamam. Biz işte 15 KM indirim yaptırdık. 100 KM'ye geldi. 100 KM'de 50 euro demek. Bence güzel. Bayağı da bir kalıp. Hoşuma gitti. Aldım abi. Allah Allah. Benim param değil mi? Sabah kahvaltımız açık büfe.
Çok beyaz olanlara dokunmayın bence arkadaşlar. Kork olabilir. Hassasiyetiniz varsa. Evet abi. Yemeyin. Evet, valizimizi koyduk. Bugün uzun bir yürüyüş bizi bekliyor. Birazdan başlayacağız seyahate. Evet, Türk köyüne geldik. Zaten direkt karşılıyor abi bizi ya işte. İşte budur ya. Yine memleketteyiz. Tepeye doğru tırmanış başlıyor. Seferdekiler. Selam. Soğuk soluğa kaldık. Vay. Burası neymiş? Hadi. Sağladın mı? Evet. Buradan. Kulenin komple içine giriliyor gençler. Uzun bir, dar bir merdiven yolculuk var. Şimdi herkes fotoğraf çekimine başladı. Hocam nefes al ver ve konuş. Çok yoruldum. Çok yoruldum. Çok kesiyor. Herkes video çekmeye, fotoğraf çekmeye çalışıyor. Evet arkadaşlar, tepeye geldik. İsterseniz kaleyle çıkın ama bence en iyi fotoğraf açısı burası. Şu anda gördüğünüz açı. Evet, bu kadardı. Bak buralar hep restoran yazıyor. Burada oturup çay kahve içiyoruz. Evet, yağmur başladı. Köprüyü geçtik. Köprü şu köprü. Şimdi devam edeceğiz. Evet, köprüden kurtulanlar. Niye sert bakıyorsun abi bu kadar? Sinirli misin? Hava çok kötü. Yağmurlu. Yazın mı gelmek isterdin? Yazın gelmek istemezdim ama yağmur olmasaydı daha iyi olurdu. Evet. Tekke şurası galiba değil mi? Tekke burası. Avrupa'nın en büyük karstik su kaynağı. Duymadığınız için buradan veriyorum. Evet, fotoğraf çekimleri başladı. Herkes dikişte fotoğraf çekiniyor. Herkes mutlu, yüzler mutlu. Aşağıda çekimler devam ediyor. Farklı bir açıda. Evet, tekke girişi. Hüveler bizi karşılıyor. Oho, böyle bir tekkenin balkonu var. Şu an oradayım. Az önce şu karşıda fotoğraf çekiniyorduk. Şurası kaynak ve dağ. Evet, yine bir balkon daha. Burası tekke. Yine ay yıldızlı İslam bayrağı burada var.
aslında bizim gelenek göreneklerimiz gibi diyebiliriz. Yani aynısı aslında. Bizim de eski böyle tarihi yerleri ziyaret ettiğinizde bu şekilde yer sofrası, yanında şömine. Bunun büyük ihtimal adı şömine değildir ya. O benzer bir işlevi görüyor. Odun yanıyor. Bir tekke burası. Burası galiba dinlenme alanı da olabilir. Gerçekten tekke mükemmel bir yer kurulmuş. Su kaynağının direkt yanında. Şöyle bir pencere manzaramız. Evet. Diğer odamıza geçiyorum. Gerçekten şurada namaz kılmak inanılmaz huzurludur diye düşünüyorum. Burada böyle kütüphane. Kitap şeyleri. Şunu çekeyim. Çevirebilenler çevirsin. Büyük ihtimalle sarıkların hani kimi temsil ettiğini, işte kadı veya ben öyle düşünüyorum en azından. İşte kadı, ne bileyim mimar belki veya vezir, artık bu şekilde dikkatimi çekti. Sizinle de paylaşayım dedim. Yine penceremizden harika bir manzarayla tekke gezimizi sonlandırıyoruz. Hatta şöyle aşağı doğru çekeyim. Evet, kestane balı deniyoruz. Yorumlarını alacağız direkt. 10 numara. Nasıl başkan? Güçlü bir bal. Bu nasıl bir tanım? Evet, herkes kestane balını çekiyor. Ada çayı da ünlüymüş. Şimdi nar suyu da popülerleşti. O da çok güçlü. Nar suyu da çok güçlü. Bak şu binaya bakın. Bu binanın tam karşısı. Ablamız zaten çok tatlı. Türkçe de biliyor. Burası fısmış. Şakayı. Arkadaşlar şu mermi izlerine bakın. Evet, buranın ünlü yemeği Mostarski sahan. Nerede yiyoruz? Kapak kapatıyoruz. Sadran diye geçiyor. Şöyle bir mekan var. Bahçe kısmı da var. Şey de var. Böyle. Evet. Valla şöyle arkadaşlar bakın. Lahana var, et var, löpet direkt. Ben löpetten başlıyorum direkt. Bir de su var acayip. Hani yaprağı biraz kalın gibi ama bence güzel. Yaprağını yemedim, o yüzden bekledim bu kadar. Ne kadardı bu? 20 kahve. 10 euro. 10 euro bu da. Ama en ünlü yemeklerinden bir tanesi. Başkan yorumunu alalım. Harika. Neler vardı? En çok hangilerini sevdin? Vallahi hepsi güzeldi ama karalahana Biraz Rizeli olduğumuzdan da kaynaklı olabilir. Abi sen ne diyorsun yemek hakkında? Ben de aynı fikirlerdeyim ama geri kalan şeyde şey var, ağırlığı var, yemeğin ağırlığı var yani. Bir de sen ayrıca ekmeğe de değindin. Ekmek. Ekmek de bir şey. Biz geldiğimizden beri iyi ekmekler yiyoruz yani. Hiç yemiyoruz. Ben de çok beğendim ekmeklerini bunlarda. Ekmekleri çok Evet abi, ilk tadımı yaptın. Ne diyorsun? çok lezzetli. Mükemmel. Şimdi tamam çekeceğim kanka. Burası tam ortası arkadaşlar. Yerler çok kaygan, dikkat edin. Demirleri tutunarak şey yapın. Bakın bu tarafın bu şekilde. Kahvesini aldım. Bakalım güzel mi? Fark ettiyseniz kulpları yok. Harbiden ha bak. Detay geldi. Detayını tur rehberimiz güzelce açıkladı bizlere. Hilal şeklinde tutabilmek için. Cem Bey'in turuna gelirseniz eğer sizlere de açıklayacaktır. Spoiler olmasın. Ama bir de kahvenin işte. Bir tat yorum yap. Lokum mu aldın ilk önce? Yaparız bir şeyler. Yok yani otelin çevresinde. Gayet güzel kahve. Nerede bu kahve peki? Köprünün başında bir kule var. Zaten bu kadarlık bir kahve.
Hemen bak köprü şurada. Bu da kulesi. Buraya kıraathane. Evet az önce Mostar Köprüsü'nün oradaki böyle kule gibi yerde Böyle 5 bir kahve 2 suya 5 euro verdik. Bunun da bilgisini geçmiş olalım. Yok diye efendim. Su yükseliyor ama biraz da çekilmiş öyle değil. Burası da 82 metre efendim uzunluğu. Cem Bey ismi neydi? Konyiç Köprüsü. Konyiç Köprüsü. Evet, Konyiç Köprüsü ve yıkılmış minare. Savaşta işte o savaş döneminde yıkılmış minare ve Konyiç Köprüsü. Bosna Milli Parkı'na geldik. Yaklaşık 40-45 dakika buralarda takılacağız. Gerçekten ülke su kaynağı olduğunu gösteriyor yani. Bosna Milli Parkı'ndayız. İnanılmaz görüntüler. Şurası Bosna Nehri'nin çıkış yeri olduğunu söyledi tur rehberimiz. Oraya gidelim hadi. Evet arkadaşlar içlerine doğru böyle yürüyüş parkurları var. Gerçekten çok güzel bir yermiş. Doğal anlamda yani. Akşam oldu gördüğünüz gibi artık hava daha da karardı. Daha da zifiri olacak. Bu güzel doğa harikası sadece 6 KP. Yani KP değil KM. 3 euro. Diyeceksiniz ki bu kadar karanlıkta mı çıktın? Evet çıkış vaktine denk geldi arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi bu doğa harikasına girmek için sadece 3 euro vermeniz yani 6 KM vermeniz yeterli ama şunu unutmayın burada euro kesinlikle geçmiyor. Her türlü yanınızda KM olması gerek. Doğayla baş başa bırakıyorum diyeceğim ama hava karanlık. Bay bay. Evet Saraybosna'ya sabah gelmiştik şimdi de gece vakti geldik. Yani burada zaten 4-5 gece oluyor. Evet bu da akşamdan bir görüntü. Biz öğlen gelmiştik böyle daha hava aydınlıkken. Su kanalım var. Hem alışveriş yapalım hem kendi Çocuklar bizi çağırdı geldik. Evet. Görünüyorum. Ya estağfurullah abla ya. Lafı mı olur? Vitrini çekin daha güzel Aynen. Buraya gelebilirsiniz. Tesbih de var ama daha çok hanımlara uygun böyle küpeler, işte bileklikler. Daha neler abla sen Merhaba tanırsın. arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Doğal taşlarımız var. Gümüş takılarımız var. Balkan incilerimiz var. Ondan sonra Bosna'nın simgeleri var mesela. Şöyle göstereyim. Onun dışında lili çiçeğimiz vardır. Lili çiçeği de Bosna'nın simgesidir. El yapımı orijinal Murano taşlarımız var. Hepsi gümüştür. Erkek yüzükleri, bilekliklerimiz, renk değiştiren taşlarımız, el yapımı renk değiştiren taşlarımız, çelik takılarımız, her şeyimiz mevcut. Siz gelin yeterli. En azından selam verin. Hiçbir şey almasın size. Şöyle şeps aldık. Şöyle 2 tane cips falan aldık. Su var. Bunlara 15 KM verdik. Evet şu kütüphanenin tam burada Sarajevo yazısı var böyle yıldızlı yani böyle işte ışık falan geçirmişler. Şimdi burada fotoğraf çekeceğiz. Evet köfte yemeye buraya geldik arkadaşlar. Evet mekana geldik. Ne oldu aşağı geceliğine? Çok. Bir şey soracak mısın? Mekana geldik dedim sadece. Şimdi ücretsiz boşnak şeylerimizi yiyeceğiz, köftelerimizi. Mutlu musun? Çok mutluyuz. Evet bizim köfteler yolda. Aşağıda hazırlanıyor. Beyler tatlar nasıl? Gayet iyi. Çok Sen yumuşak. yine yap bunu güçlü bir tadı var. Çok yumuşak değil ama gayet iyi. Benim hoşuma gitti. Fiyatlar da gayet uygun. Yani bir de zaten bu şu anda bu tura dahil olmuş oluyor. Bize tura dahil de menüye baktım. Menü de uygun yani. Süper. Ruçan sen? Gayet güzel tadları var. Fakat şu soğanlar küçük. Olmuyor abi. Güzel Niye seni olmuyor. rahatsız etti bu durum? Çok küçük gelmiyor. Moskova bütün atacağım. Sana 2 tane mi soğan vermeli lazım? Tam böyle. Böyle jülyen keseceksin abi. Tam onu yiyeceksin onu. Atacaksın. Arkadaşlar Hotel Home Story'deyiz. Yarın
Yarın Belgrad'a gideceğiz. Şöyle dolabımız var. Bu otel biraz daha eski bir otel. Zaten çekimden anlayacaksınız. Şöyle içeriye doğru bir girelim. Ama temiz genel anlamda. Sadece eski gibi duruyor biraz daha. Yani diğerlerine göre daha az modern duruyor. Onun dışında bir problem yok gibi. Şu şekilde arkadaşlar. Duşakabin mevcut. Saç için ve vücut için de ayrı sabunluklar yapmışlar. Teşekkür ediyoruz. Onun dışında nostaljik yataklarımıza bakın. Çok nostaljik. Divanlar da nostaljik. Kafa lambaları bile nostaljik. Bu da bir adet ruçan. Çok kötü durumda. Bugün alıştırılışta hiç verim alamadık. İstediğimiz gibi geçmedi. Burada yine nostaljik çekmeceler ve nostaljik karşılıklı koltuklar yer alıyor. Bu da arıyordur diye düşünüyorum resepsiyonu. Ve çekmeceler de açılıyor. Yataklar çok yüksek değil mi ya? Arkadaşlar biliyorsunuz Saraybosna'da tatlı bir hanımefendinin dükkanına uğradık. Çocuklar bizi içeride böyle. Dükkanımıza gelin diye biz de böyle gittik. Oradan ben kardeşime şöyle bir bileklik aldım. Valla şimdi adını söyledi ama sevgi bilekliği dedi, bir şey dedi, tam hatırlamıyorum. Bıçağın da kendine şöyle bir tespih aldı. 20 km, yani ikisi 10 euro olmuş oluyor. Evet, yani çok kötü bir alışveriş merkezi deneyimini geride bıraktık. Teknoloji mağazaları küçücüktü. Çok küçük ya. Spotçu gibiler. Gerçekten. Bence teknolojiyle ilgili bir şeyiniz varsa bence buraya uğramayın yani. Özellikle Saraybosna'daki veya SSC veya işte o neyse. Bir tane daha küçük bir yer gezdik. Zaten hepsini gördünüz. Uğramanıza gerek yok diye düşünüyorum. Çok küçükler ve ürün çeşitleri çok fazla değil. Fiyat farkı da pek yok diyemez yani. Bunu da ekstra olarak 5 euro yapmış olduk. Çünkü bu gezinin dışında, tabii ki de para vereceğiz. Çünkü gezinin dışında bir programdı. Ama tabii ki de kadınlar ayrıca gidebilirler. Çünkü onlar birçok şey aldılar, böyle mücevher, ne bileyim ayakkabı falan filan bir sürü şey aldılar yani. Onlar yine de gidebilir. Ama siz sadece teknolojiyi önemsiyorsanız eğer gitmenize gerek yok. Bu tura katılmanıza gerek yok. Otelde banyonuzu yapın, daha iyi. Şimdi biz de o sinir stresimizi buradaki yiyeceklerle atıp Belgrad gününe hazırlanacağız. Evet, günaydın başkan, nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Nasıl gidiyor? Harika gidiyor. Bugün neydi? Bu otel ismi neydi? Ne? Bu otelin ismi neydi? Ben de bilmiyorum ki. Evet, otelin ismini unuttuk ama burası gayet güzel. Tatil de güzel gidiyor. Evet, bugün gezinin kaçıncı günü bilmiyorum ama birazcık hastalık vurmaya başladı. Şimdi otelimizdeki kahvaltıyla başlıyoruz. Klasik bir kahvaltı şey yaptım. Ben zaten size çektim. Daha çeşitli bir tabak yapabilirsiniz. Şöyle. Evet, Belgrad'a geçmeden önce bir mola verdik. Mola yerinde de Motel Laguna diye bir yer var. Dana etine çorbası çok ünlüymüş. Bunu yiyeceğiz. Siz diğer seçeneklere de bakabilirsiniz tabii. Şimdi çorbamızı bir deneyelim. Zaten denedim ben de. Böyle et parçacıkları var. İçinde bezelye var. Sonra başka şeyler de var. Havuç falan da var. Hatta şöyle etten de çıkartayım. Şöyle. Ekmekle beraber geliyor. Afiyetle yiyoruz. Aynı anda okunması gerekiyor. Ezan okunacağı zaman efendim sancak çekerlermiş minaresine. Ve o camiyi gören tüm camiler, o bayrağı gören tüm camilerin hocaları, müezzinler ezan okumaya başlamış. O yüzden Bayraklı Cami. Sultan Abdülaziz'in fermanı okunmuş ve Sırbistan'da Altı Kale'nin anahtarlarını Osmanlılar Sırp prensine teslim etmiştir. Savaşında en büyük yardım ve en büyük destek Sırplara Fransızlar, en büyük savaşlar Selanik cephesinde olmuştur. Bu tarafa yaklaşın, bu tarafa. Şu an yemek mi yiyeceğiz, tatlı mı yiyeceğiz kavgası yapılıyor. Neymiş? Daha 2,5 saat var. Belgrad'dayız arkadaşlar. O iç park gibi bir yer var oraya doğru. Yani Tuna Nehri ile o Sava falan hepsi arkamızda. Biz parka kesinlikle gelin. 6.30 diyor. Babacım ben piyano eşliğinde tatlı yiyeceğim. Otelin altında. Aynen, piyano çalıyormuş baba. Ben nerede yiyeceğim bir de piyano çalarken tatlı? Burada teknolojiye bakın. Başka benim hevesim çok kaçtı biliyor musun? Yani o bakın.
Yani spotçudan eşya gibi. Onu ben görmedim ama videoda izleyeceğim. Allah aşkına bir görsen var ya dükkanı ya, kafayı yersin. Bir de spotçuya gireyim, daha teknolojik bir yer hissedersin tabii ya. Daha çok çeşit var benim spotçularda. Aslında 1. Balkan Savaşları ve Dünya Savaşı'ndan kalan Rus silahlarıymış arkadaşlar. Evet, şimdi bu otelde ünlü bir tatlı var, onu yiyeceğiz. Ama tabii sıramızı bekliyoruz. 74 saniye mi? Evet, o otele geldik, restorantına. Uçan ilk defa hayatında piyano eşliğinde tatlı yiyecek. Geçiyordur, bilmiyorum ki abi. Şeyde geçiyordu ama burada geçiyordu. Şimdi Porçika'yı yiyeceğiz. Başladı mı? Porçika'yı yiyeceğiz. Az önce bir şey karşılaştık. Şimdi masadan kalkmak isteyenler oldu. Toplu alıyorlar. Kredi kartı olsun da cashless'ı toplu alıyorlar. Adam şöyle dedi. No ayrı ayrı. Yani birisi büyük ihtimal burada derdini anlatmaya çalışmış. Ayrı ayrı bak. Ayrı ayrı bak. Ben ödeyeceğim. Arkadaşım ödeyecek. Ben gibi. Bunu da öğrenmiş olduk. Yani no ayrı ayrı diye bir kavramları var. Tabak şekilli geldi arkadaşlar. Piyano da çalıyor. Bu işin sonu. Burçen, sen baktığında ne kadardı? Ne kadar euroydu? Moskva pastası böyle bir şey. Ne kadar euroydu? Aşağı yukarı 6,5 euro. 6,40 falan da işte 6,5'a yuvarladım. Evet, Moskova tatlısını hemen bitirdik. Mikrofon takmadım arkadaşlar çünkü şu an arkamda piyano çalıyor. Yani piyano eşliğindeyiz. Ben de hayatımda ilk defa böyle bir deneyim yaşıyorum. İlk defa tabağım susuz geldi. Arkadaşlar ortam şöyle, piyano da şurada çalınıyor. Bakın ablamız orada çalıyor. Evet. Evet, ünlü yere geldik arkadaşlar. Prenses Puffy. Puff mudur? Puff mudur? O kadar iyi ki kalmamış. İyiyiz var. Puff'a geldik. Zaten sadece bu tatlıdan var. Şöyle bir tane yiyeyim de. Of. İnanılmaz bir şey. Az önce yediğimiz tatlıyı burada yedik arkadaşlar. Princess Puff diye geçiyor. Ünlü tatlılarıdır. Gelince denersiniz. Şimdi Bayraklı Camii'ne gidiyoruz. Belgrad'daki sağlam kalan tek cami aslında ve önemi de çok büyük. Oraya gidince yine birazcık bahsetmeye çalışacağım. Evet, Bayraklı Camii'ne geldik. Bu caminin anlam ve önemi şu şekilde. O zamanlar tabi hoparlör olmadığı için diğer camilerin ezan vakti geldiğini anlamaları için bu camiden bayrak çıkartılmış tepeye doğru. Diğer camiler de anlarmış ki ha tamam ezan okuma vakti geldi. Bayraklı Camii. Mekana geldik. Şöyle baklava çay içeceğimiz için herkes çok mutlu. Evet. Büyük ihtimalle sığmıyor. Ağlı sularımızın arkasında ezogelin çorbamız var. Buyurun girelim. Tadı gayet iyi. Çok ondan mu? Yok. Ama yeniyor mu? Sıcak mı? Sıcak. Evet arkadaşlar, bugün hiç böyle tahmin etmiyorduk. Yani yiyemeyeceğimiz kadar yemek geldi. Patates püresine bakar mısınız? Sadece kendi başına 500 gram var herhalde. Baklava var. Bundan sonra da bunda da bitmiyor. Çay gelecek. Gerçekten inanılmaz bir menüyle karşı karşıyayız yani. Bir de yine bir yaklaşık 350 gramda bir eti de basmışlar. Evet, Belgrad'da yemeğimizi Kapital Hotel'in restoranında yedik ama burada kalmayacağız. Baba çayını bitirdin mi hemen ya? Allah canım. Evet arkadaşlar, Force Otel'e geldik. Bakalım bugün nasıl bir deneyim bizi bekliyor. Umarız iyidir. Evet arkadaşlar, oda tanıtımımıza başlıyoruz. Otelin ismini söylemiştim, şimdi unuttum. O yüzden zaten videonun başında söylemiştim. Burada bize hemen bir kettle'la bardaklar ve Nescafe ve çay karşılıyor. Bu şu ana kadar hiç karşılaşmadığımız bir şeydi. O yüzden bu küçük detay beni çok mutlu etti. Sonra hemen şöyle bir dolabımız var. Eşyalarınızı koyabileceğiniz değişik bir tasarımda bir sandalye bize eşlik ediyor. Daha sonrasında hemen lavabo bölümü geliyor. Bir duşakabin gayet iyi gözüküyor. Şampuanımızı koymuşlar. Alafranga, lavabo, aynası falan filan.
Sonra hemen zaten 2 tane yatağın oldu. O da karşılıyor bizi. Şöyle tablolarımız var. Bir de arkadaşlar şöyle karşımızda gerçekten görüntü kalitesi iyi olan bir televizyonumuz var. Yani bu çok iyi oldu vakit geçirmek açısından akşamı. Burada da ısıtıcımız var. Bu şekilde. Kalorifer gibi ama değil galiba. O şekilde. Divanlarımız küçük ama bence kusura bakmayın arkadaşlar, birazcık hastayım. Divanlarımız küçük ama bence kullanışlı. Yani katman yapmışlar. Çok güzel olmuş. Yine aynı şekilde burada da var. Havlularımız klasik. Arkadaşlar kahvaltı için farklı bir binaya gideceğiz. Aynı aklıma şey geldi ya, askeriyedeki günler geldi. Şimdi farklı bir binaya doğru yürüyoruz. Hemen otobüsümüzün arkasında bir bina daha var. Orada kahvaltımızı yapacağız. Çıkmış ve kahvaltımız. Evet, kahvaltımız geldi. Hemen Ruçan'ın Avrupalı olduğunu nasıl anlıyorsunuz? Bu ne kanka? Reçelin altında waffle'ımız. Ama üstünü kapatmamışsın. Buradan da Viyanalı olduğunu ortaya çıkıyor. Köklerin Viyana'ya dayanıyor. Eğer üstünü kapatsaydın şöyle olacak, Türk olacak. Delicioso. Ne dedin? Ama çevirisini yapamam söyle. Evet, Üsküp'e giderken 50 dakika mola verdik. Bu herhalde en büyük molamız olabilir. Şimdi mekanı da göstereceğim. Olympus Plaza ve Ruçan. Vitaminli içeceğiyle. Gödonya'da şunu çekmek istedim arkadaşlar. Bakın çift katlı böyle kırmızı İngiltere'deki gibi otobüsler var burada. Onu da söylemek istedim. Bayağı bir geçiyor çünkü çekeyim dedim. Cem Bey bizi çaya götürdü şimdi. Tatlımızı da almaya gitti. Orada var. Ben de bir ara yeterim olacak. Cem Bey'e saygı dışı. Sonra şey yapıyor. Tatlımızı. Maşallah. Şunun içine bakın arkadaşlar. Acı badem kurabiyesi de geçiyor. Hatta şöyle böleyim karşınızda. Gel baba. Şeyimiz de var. Cem Bey'den Allah razı olsun. Sizden. Çay içtiğimiz yer burası arkadaşlar. Hemen karşısında da Üsküp'ün en eski tatlıcısı var. Acı bademi de buradan aldık. Evet, Destan'da kuru fasulye yemeye geldik. Şöyle pide gibi ekmek veriyorlar. Şöyle hatta bir bana alalım. Güveçte yapıyorlar. Fiyatı 200 Makedon dinarı. Ortada böyle soğan ve biber de var ama daha tadını tam alamadım. Tadı güzel, fena değil. Hatta bayağı iyi. Merak etmeyin, Destan'a geldik ama dışarıdan da nasıl göründüğünü göstereceğim size restoran. Yani kolay bir şekilde bulabilmeniz için. Evet, kuru fasulyeyi yemeye geldiğimiz mekan burası, Destan. Şöyle bir daha çekiyorum abi. Arkadaşlar fasulyeyi yedik, 640 lira tuttu. 2 de yanına ayran söyledik, sütaş ayran. Ama marka yerleştirme yok kesinlikle. Reklam değil yani. Ama burada şunu da gözetin arkadaşlar. Mesela siz eğer Makedon dinarı ile öderseniz eğer daha uyguna gelecektir. Çünkü biz ne oluyor? Bankadan çevirme ücretini almış oluyor. Ama ben her zaman biz ne kadar ödediysek onu açıklamak zorundayım. O yüzden biz 640. 2 fasulye güveçte, 2 tane ayran 640 lira verdik. Ve mutluyuz. Oreo Lat diye bir yere geldik. Buraya da 5 yıldız vermişler ha. Kime göre? Genelde hep 4, burası 5. Evet, Makedon gecesi günümüze geldik. Hemen bizi bir salata karşıladı burada. Ve tabii ki de müthiş oldu. Evet arkadaşlar, yoğun bir müzik var ama yemeğimiz geldi. Gördüğünüz gibi minimalist bir yemek. Hemen şöyle. Haber oynarız. Zaten aynı. Ben hepsi aynı zaten.
Gençler ben şu şeye... Evet arkadaşlar, normalde ışığı yanınca çok daha güzel gözüküyor ama yine de güzel. Bu Fransa'daki bir şeye benziyor. Şimdi aşçı başımız bakıyor. Neymiş baba? Fransız... yasak çıkar herhalde. Kanka bu kamera... Ön kameraya nasıl geçiş yapılıyor biliyor musun? Oradan mı direkt ya? Onu bilmiyorum kanka ya. Evet, Makedon gecesinden sonra Belgrad'da birazcık turladıktan sonra bugünün de sonuna geliyoruz. Yarın kahvaltıda görüşmek üzere. Evet, Gold Hotel'deyiz. Geçen sabah biz yöresel böyle poğaçanın içinde börek tarzında bir yemek yemiştik. Bu sefer hem Gold Hotel'in de kahvaltısını görmüş olduk. Ben tabii az bir tabak yaptım. Çünkü birazcık hastayım ama yine de çok çeşitli bir açık büfeye sahip ve aynı zamanda en önemlisi de çayı da var. Evet, çaya doyamayanlar da bugün. Evet, termosla o kadar. Termosa da doyuyor. Aynen, çayı özlediğim için o yüzden sürekli termosla çay alıyorum. Kulübe sol tarafta. Turumuz ne zaman başladı? 29 Kasım. Evet efendim, duyuru yapacağım. Dağdan direkt aktığı söylendi. Bak 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 nasıl içiyor şahı şahı. Evet beyler, sıra sıra. Güzel yaptı ya. Kosova suyu. Sana bu suda kız bulunan yerde böyle içtik Al ya. baba. O yüzden az içiyoruz şu anda. Evet burada. Nasıl? Suyun tadı berrak değil mi? Böyle iyi yani. Tatlı. Belli. Dağdan belli. Taş köprü arkadaşlar. Yine köprü. Küçüğü sadece. Evet arkadaşlar, burada fotoğraf çekilmek istiyorsanız bu küçük taş köprünün üzerine gelmeniz gerekiyor. O sayede hem nehir, hem evler, hem camiyi alabiliyorsunuz. Şimdi dördümüz birlikte çekeceğiz. Evet, hamam restorasyondaymış. Merak etmeyin, havalı bölümünden de çekeceğim. Restorasyonda olduğu için. Dediğim gibi arkadaşlar, bakın restorasyonda. Anladı, tamam. Burası da ünlü bir hamamımız. Çeşme kendince bir sanat eseri. Evet, suyunun güzel olduğu yeri söylemiştik arkadaşlar. Burası Halveti Tekkesi'ymiş, yani tekke. Aynı Blagaj'daki gibi. Ve beni şu su da çok etkiledi. Acayip güzel duruyor. Şehrin meydanı gibi bir yerdeyiz. Buradan şimdi bize yemek yedikleri bir yer var, oraya doğru gidiyoruz. Herkes yemeği seçmekte zorlanıyor şu an. Mekan şöyle. Beska denen bir restorandayız. Bayağı da güzel bir restoran. Mantar soslu makarna geldi. Aynen. Aramızdaki en muhafazakar olmayan kişi. Spagetten yazıyordu ama normal şeyden kendine getirmişler. Tabii aşçı olduğu için detaylar verdi, ben anlamadım. Siz anlayanlar cevapsınlar. Evet, karşı çorba içiliyor. Tavuk suyu. Tavuk Yo, tamam kardeşim. Tavuk suyu çorbası geldi. Başlangıç olarak onu söyledim. Ardından da kuzu şişte devam edeceğiz. Süper. Biz de 2 kişilik yöresel şey söyledik. Bitmiyor. Peynir geldi, salata var. Biber şeysi, bir de 3 kilo ekmek geldi şöyle. Çorba içiyor. Evet abi, çekiyorum. Ver abi. Vay vay vay. Sağ olasın abi. Şimdi masaya bakın, masaya.
Evet, çaydan sonra da portakal dilimleri geldi arkadaşlar şu şekilde. Arkadaşlar o salatalı, peynirli, etli tabak artı 2 ayranı kaç para verdik? 38 euro verdik. Şimdi kahve içmeye gidiyoruz. Enta'ya çay içmeye geldik arkadaşlar. Şöyle göstereyim yanında. 10 numara denedim. Kaçak çay. Harika. Evet babacığım, kahveye yorumun nedir? Kahvesi bu arada harbiden güzel. Kesinlikle buraya uğrayın. Hediyelik eşya ve anahtarlık bakımı devam ediyor. Ben şöyle İskenderli, Arnavutluklu aldım. Bir de Pritsenli, Kosovalı aldım. Birer euro arkadaşlar. Buradan aldık hediyelik eşyalarımızı. Neredeydi dedi? Uçuş Kosova'nın bir yeri. Abiye gelebilirsiniz. Biz hediyelik eşyalarımızı buradan aldık. Abi ismin neydi? Ümit abi. Ümit abiden gelebilirsiniz. Eşya alabilirsiniz. Evet, çekim işlemi için sıradayız. Ha, şu sıkıntı kaldı, sen devam et. Benim yapacak bir şey yok, anlık açmam gerekiyor kamerayı. Dümenden YouTuber. Evet arkadaşlar, Balkanlar videomuzun artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. Birkaç küçük hatırlatma daha yapacağım, sonra hemen sonlandıracağız. Öncelikle İngilizce konusuna gelelim. Çok büyük bir İngilizce ihtiyacınız yok. Zaten herkes Türkçe biliyor hemen hemen. Ya bilmediğinizde bu kelime İngilizcesi dediğimiz İngilizceyi kullanabilirsiniz. How much? Thank you. Ne bileyim, çok da bir şey kullanmadık aslında. Hemen hemen kullanmadık yani. Ya zaten translate denen bir şey var. İnternet paketinizi yaptığınız sürece translate ile konuşabilirsiniz. Mesela işte bir şeyin domuz eti olup olmadığını mesela şöyle soruyorduk. Pork. Bitti. Yani göstererek diyerek pork diyorduk. Adam anlıyor zaten bunda pork var mı ya da porkla ilişkili mi? Bunu anlayıp sana diyor. Hatta böyle bana değişik bir cümle kurdu, anlamadım. Pork or no pork falan böyle yaptım. Adam da mesela pork dedi mesela bunlar. Hatta sonra bütün ürünleri öyle açıkladı. Ona da çok teşekkür ediyorum. Nazik bir adam da. Ondan sonra yani sakin olun, rahat olun. Ha diyebilirsiniz ki ya ben işte çok utanıyorum ya onu da şu şekilde rahatlayabilirsiniz. Ya bir daha o insanları hayatınız boyunca görmeyeceksiniz. Böyle bu şekilde de rahatlamadınız. Şu şekilde rahatlayabilirsiniz. Ya arkadaşlar, hiçbirimiz mükemmel İngilizce konuşmak zorunda değiliz. İngilizce konuşmak zorunda da değiliz. Yani bunlar zorunluluk değil yani, tamam mı? Ha öğrensek güzel olur tabii çünkü dünya dili. Ama kimse sizi İngilizce bilmediğiniz için yargılayamaz. Anladınız mı? Siz turistsiniz. Bir şeyler tatmak istiyorsunuz. Kendinizi anlatmaya çalışıyorsunuz. Saygısızlık da yapmadığınız sürece problem yok. Yani translate kullanarak bir şeyler yapabilirsiniz. Yani buna takılmayın. Ki zaten Türkçe'de hatta biz bazen İngilizce iletişime geçmeye çalışırken ya biz Türkçe biliyoruz abi ya falan diyenler oldu yani. O yüzden buna dikkat edebilirsiniz. Onun dışında bir beyaz yakalısınız ve sınırlı izniniz var. Bence tek başınıza ülke değiştirmeli tur yapmayın. Bir sıkıntı çıktığında, çünkü ülkeye geri geleceksiniz. Tatiliniz berbat geçmiş olacak ve patronunuza şunu diyemez. Ya ben tatili yapamadım da babacığım bana bir hafta daha. Yani böyle bir şey izin vermeyecek tabii, yani böyle bir şey imkansız. Yani sizi böyle küçük düşürümle düşünmeyin. Ben de aynı durumdayım. Sadece bazen durumumuzu kabul edemiyoruz. Bunlar tabii benim kişisel görüşlerim. Bunu da söylemiş olayım. O yüzden ya da çok tek başınıza seyahat etmek istiyorsunuz. O zaman bence bir ülkeye gidip gelin. Yani o da olur. Çok sorun çıkma olasılığı çünkü çok az. Bu da bu arada Bosna'dan aldığım kıyafet. Onu da söylemiş olayım. Yani onunla bir kapanış yapmış olayım dedim. Çok araya girdim aslında. Bunu başta söylemem lazım ama durum öyle. Ama onun dışında bazılarımız var ki çok rahat çalışma koşullarına sahip, maddi olarak çok geniş şartlara sahip. Abi sen dene. Sen dene. Mesela bir yerde takılırsın. Kartını basa basa cezalarını da ödersin. Uçağını da ödersin. Tam saatini aldığında da pahalısını ödersin. Bir sıkıntı çıkmaz. Zaten paran var. Zamanın da var. Geri dönersin. Bir daha planlayıp bir daha deneyebilirsin. Bence sen tek başına dene. Çünkü turda da bazı sorun oluyor. Yani turda da sorun derken aslında bu turun bir gerçekle gitmeden biliyorsun zaten. Hani bazı yerleri çok hızlı gezmen gerekiyor. Bazı yemekleri çok hızlı yemen gerekiyor. Hani bir yerleri görebilmek veya yetişebilmek adına. Ama zaten bu bütün turlarda var. O yüzden ben bunu bir eksi olarak yazmıyorum. Yani turla giden bir insan bunu kabul etmek zorunda. Çünkü turda bir programı tamamlamaya çalışıyor ve toplulukla yapmaya çalışıyor. O yüzden buna ben bir şey demiyorum. Kusura bakmayın, biraz da hastayım. Onun dışında dönüş uçağımız normalde Tiran'dan olacaktı ama Priştine veya Prizren'den oldu. Şimdi hangisi hatırlamıyorum. Pegasus oldu ama programımız etkilenmedi. Yani uçağımız değiştirildi. Kosova'dan uçtuk yani. Dönüş uçağımız. Yine bunu da zaten tur karşılıyor. Aslında bilgilendirmesini yapmıştım ama tekrardan söylemiş olayım. Onun dışında toplam bu gezide ben aslında 820 euro harcadım. Her şey dahil bu arada. Yurt dışı harç pulu, tura verdiğim para falan.
Ama ben ne olur ne olmaz diye bir 30 euro daha koyuyorum ki net olsun diye 850 euro. Bu fiyatı yalnız kişi başı olarak değerlendim. Yani ben kendi özelimde baktım arkadaşlar. Hani şu an Ruçhan'la beraber gezdiğimiz için öyle değerlendiriyor olabilirsiniz. Sakın öyle değerlendirmeyin. Ben kişi başı olarak değerlendirmiş oldum. Videonun sonunda küçük bir klip bekliyor. Bitiş klibi. Onu da izlerseniz çok sevinirim. Aynı zamanda bu videoda her şey birlikte olsun istedim. Birazcık uzun oldu ama her şey birlikte olsun istedim. Yani otelinden tutun internet paketine, hangi tur, kaç para, hangi yemekleri yedik. Aklınıza bin bir türlü gelecek. Oteller, hangi otellerde kaldık, oteller nasıl gözüküyor. Aslında hepsini görebiliyorsunuz. Kendimiz akşam serbest vakitlerimizde ne yaptık. Hepsini görebileceğiniz bir vlog oldu. Ama yine de ben olabildiğince böyle her şeyin birlikte olduğu bir video yapmaya çalıştım. Ama yine de illaki anlatamadığım veya anlamadığınız veya öğrenmek istediğiniz bir şey varsa yorumlarda görüşebiliriz. Kendiniz olduğunuz, anı yaşadığınız ve en önemlisi de gülümsediğiniz bir hayat ile görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Since the